Ders 1. Alışveriş planları. Daha sonra alışverişe çıkmayı planlıyorum. Öneriniz var mı? Henüz emin değilim ama sanırım şehir merkezindeki yeni butiğe bakmalıyız. Kulağa ilginç geliyor. Benzersiz kıyafet seçenekleri olduğunu duydum. Evet ve genellikle heyecan verici olan yerel tasarımcıları sergilerler. Yerel işletmeleri desteklemeyi seviyorum. Alışveriş deneyimimize karakter katıyor. Kesinlikle. Artı. Orada gerçekten özel bir şey bulabilirsiniz. İhtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapalım. Böylece hiçbir şeyi unutmayalım. Harika fikir. Odaklanmamıza ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemize yardımcı olacak. Alışveriş gezimizde hangi hazineleri keşfedeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Sabah rutini. Kısaca bu bizim sabah rutinimiz. Herkesin güne başlamak için kendine özgü bir yolu olması ilginç. Evet, bazı insanlar sessiz sabahları tercih ederken diğerleri aktiviteyle gelişir. Kesinlikle. Huzurlu bir kahvaltının olumlu bir ton belirlememe yardımcı olduğunu görüyorum. Katılıyorum. Gün başlamadan önce biraz sakinleşmek güzel. Ve bazı insanlar ekstra enerji için egzersizlerini erken yaptırmayı sever. Evet, sabahları aktif olmak verimliliği gerçekten artırabilir. Farklı rutinleri duymayı seviyorum. Yeni şeyler denemem için bana ilham veriyor. Deneyimlerimizi paylaşmaya devam edelim. Birlikte büyümemize yardımcı olabilir. Ders 3. Savaş yansımaları. Savaş başladıktan sonra, kısa süre sonra bunun korkunç bir felaket olduğu anlaşıldı. Evet, etki yıkıcıydı. Sayısız hayatı ve toplumu etkiledi. İnsanların bu süre zarfında karşılaştıkları mücadeleleri düşünmek yürek parçalayıcı. Kesinlikle. Savaşlar, iyileşmesi nesiller sürebilecek kalıcı izler bırakır. Benzer olayları önlemek için tarihten ders almanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet, geçmişi anlamak bizi daha barışçıl bir geleceğe yönlendirebilir. Etkilenenleri desteklemek ve yeniden inşa etmek için çalışmak önemlidir. Kesinlikle. Merhamet ve dayanışma önemli bir fark yaratabilir. Tartışmalarımızda barışı ve anlayışı teşvik etmeye devam edelim. Ders 4. Dil değişimi. İngilizce'de 1066 yılından sonra büyük bir değişiklik oldu. Evet, Norman fethinin kelime dağarcığı ve yapı üzerinde derin bir etkisi oldu. Birçok Fransızca kelimeyi İngilizceye getirerek dili zenginleştirdi. Kesinlikle. Dillerin bu harmanlanması benzersiz bir dilsel manzara yarattı. Tarihin bugün kullandığımız kelimeleri nasıl şekillendirdiğini büyüleyici buluyorum. Ben de. Dilin zamanla nasıl geliştiğini görmek şaşırtıcı. Etimolojiyi keşfetmekten ve kelimelerin kökenlerini keşfetmekten zevk alıyorum. Evet, konuştuğumuz dili anlamamıza derinlik katıyor. İngilizce üzerindeki bu tarihsel etkileri araştırmaya devam edelim. İlgi çekici. Ders 5. Tur kıyafet kodu. Turumuz için ne giymeliyiz? Kıyafet kodu var mı? Emin değilim. Ama bence gündelik kıyafetler uygun olur. Kulağa rahat geliyor. Kolay harekete izin veren kıyafetleri tercih ederim. Evet,
Özellikle etrafta dolaşıp keşfedeceğimiz için. Yürümek için de iyi olan ayakkabılar giydiğimden emin olacağım. Bu harika bir fikir. Bütün gün ayaklarınızda olduğunuzda rahatlık önemlidir. Gün için uygun giyinmek için hava durumunu da kontrol edelim. Kesinlikle. Katmanlama, soğuması ihtimaline karşı akıllıca bir seçim olabilir. Turu dört gözle bekliyorum. Birlikte öğrenmek çok eğlenceli olacak. Ders 6. Teslimat ve ödeme. Teslimat, takvimi ile ilgili olarak gerekirse bu adil. İkincisi, ödemeye ne dersiniz? Tercih ettiğiniz bir yönteminiz var mı? Ek güvenlik için genellikle kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ederim. Bu mantıklı. Çevrimiçi satın alımlar için genellikle en uygun seçenektir. Evet ve işlemin net bir kaydını da sağlar. Kesinlikle. Daha sonra herhangi bir karışıklığı önlemek için ödeme ayrıntılarını onaylayalım. Siparişi tamamlamadan önce her şeyi 2 kez kontrol ettiğimden emin olacağım. İyi plan. Bu detaylar hakkında net iletişim şarttır. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Süreci önemli ölçüde basitleştirir. Ders 7. Seyahat araştırması. Seyahatimiz için belirli ülkeleri araştırıyorum. Kulağa heyecan verici geliyor. Hangi yerleri düşünüyorsun? Özellikle Güney Amerika'yı ve zengin kültürünü keşfetmekle ilgileniyorum. Bu harika bir seçim. Orada deneyimlenecek çok çeşitlilik var. Kesinlikle. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliği hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyorum. Manzaraların nefes kesici olduğunu duydum. Özellikle Patagonya gibi yerlerde. Evet ve canlı şehirler gelenek ve modernliğin bir karışımını sunuyor. Güzergahımız için mutlaka görülmesi gereken yerlerin ve etkinliklerin bir listesini derleyelim. Harika fikir. Maceralarımızı planlamak ve unutulmaz anılar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Fishy Business. Az önce dışarı çıktım ve akvaryum balığım için daha büyük bir tank aldım ve bunun için gerçekten heyecanlıyım. Kulağa harika geliyor. Tanka özel bir şey eklediniz mi? Kesinlikle. Tankın dibine doğal bir görünüm kazandırmak için bazı güzel bitkiler koydum. Bu harika bir fikir. Canlı bitkiler balıklar için çevreyi gerçekten iyileştirebilir. Ve tahmin et ne oldu? Ayrıca yüzmeleri için minyatür bir kalem var. Minyatür bir kale mi? Bu çok sevimli. Akvaryum balığınız bunu keşfetmeyi sevecek. Umarım öyledir. Kendi küçük sualtı krallıklarında olduklarını hissetmelerini istiyorum. Görünüşe göre onlar için mükemmel bir yaşam alanı yaratıyorsun. Onları yeni tankla tanıştırdın mı? Henüz değil ama bugün daha sonra yapmayı planlıyorum. Her şeyin doğru olduğundan emin olmak istiyorum. Ders 9. Geçmişin zincirleri. Gemideki hükümlülerle ilgili duyduğum hikayeye inanmayacaksın. İlk başta güvertelerin altına zincirlenmişlerdi. Kulağa yoğun geliyor. Bu durumla nasıl başa çıkmayı başardılar? Denize doğru yola çıktıklarında bazıları zincirlerinden kurtuldu. Gerçekten mi? Bu, serbest bırakılanlar için bir rahatlama olmalı. Kesinlikle.
Geçici olsa bile bir özgürlük duygusu hissetmiş olmalılar. Sadece hissettikleri duyguların karışımını, hapsedildiklerini ve sonra aniden serbest bırakıldıklarını hayal edebiliyorum. Evet, koşulların bu kadar dramatik bir şekilde değişebilmesi büyüleyici. Yeni keşfettikleri özgürlüklerden faydalandıklarını mı düşünüyorsunuz? Anı kucakladıklarını ve bundan en iyi şekilde yararlandıklarını düşünmeyi seviyorum. Ders 10. İnceleme ve karşılaştırma. Çevrimiçi alışveriş yaparken satın almadan önce her zaman fiyatları karşılaştırır mısınız? Kesinlikle. Bu akıllıca bir hareket. Özellikle mevcut pek çok seçenek varken. Katılıyorum. En iyi teklifi bulmak için genellikle birden fazla web sitesini kontrol ederim. Ve bir ürüne karar vermeden önce yorumları okuyor musunuz? Evet, yorumlar çok önemlidir. Bir öğenin kalitesini ve güvenilirliğini anlamama yardımcı olurlar. Kesinlikle. Daha sonra satın aldığınız bir satın alma işleminden pişman olmaktansa bilgilendirilmek daha iyidir. Kesinlikle. Geçmişte yorumları okumayarak hatalar yaptım. Hepimiz oradaydık. Önemli olan bu deneyimlerden öğrenmek. Kesinlikle. Şimdi doğru seçimi yaptığımdan emin olmak için zamanımı ayırıyorum. Ders 11. Canlı kıyılar. Canlı kültüre sahip plajları duydunuz mu? Kulağa kesinlikle harika geliyorlar. Evet, yapıyorlar. Hangilerini ziyaret etmek için en iyisi olduğunu biliyor musunuz? En güzel plajlardan bazılarının Brezilya ve Tayland gibi yerlerde olduğunu okudum. Kulağa cazip geliyor. Çarpıcı manzaralar ve zengin kültürün birleşimi karşı konulamaz. Kesinlikle. Plajın tadını çıkarırken yerel gelenekleri deneyimlemenin mükemmel bir kaçamak olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Aynı anda hem öğrenmek hem de rahatlamak için harika bir yol. Ayrıca bu yerleri ziyaret ederken yerel yemekleri denemek bir zorunluluktur. Kesinlikle. Yemek, yeni bir kültürü deneyimlemenin çok önemli bir parçasıdır. Bunların hepsini bir gün keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 12. Tatil seçenekleri. Ailem tatile gittiğinde genellikle bir motelde veya otelde kalmayı seçerler. Bu ilginç. Bu seçenekler hakkında neyi tercih ediyorlar? İhtiyaçları olan her şeye tek bir yerde sahip olmanın rahatlığını severler. Bu mantıklı. Seyahat ederken olanaklara kolay erişime sahip olmak güzel. Kesinlikle. Ayrıca moteller özellikle kısa konaklamalar için oldukça uygun olabilir. Doğru. Her zaman geri döndükleri favori bir oteli var mı? Evet, güler yüzlü personel ve iyi hizmet nedeniyle sık sık aynı yere geri dönerler. Bu harika. Bir yerle ilişki kurmak tatilleri daha da keyifli hale getirebilir. Kesinlikle. Onlar için evden uzakta bir ev gibi geliyor. Ders 13. Rezervasyon mutluluğu. Mükemmel. Seyahatimiz için rezervasyonu tamamlamak için kart bilgilerimi vereceğim. Kulağa harika geliyor. Planladığımız her şeyin bir araya gelmesini görmek için sabırsızlanıyorum. Biliyorum değil mi? Seyahat planlarını tamamlamak her zaman heyecan vericidir. Kesinlikle. Yolculuk için fazladan bir şey getirmemiz gerektiğini düşünüyor musun? Önemli bir şeyi unutmamamız için bir kontrol listesi hazırlayacağım.
Bu akıllıca bir fikir. Paketleme sürecinde küçük şeyleri gözden kaçırmak kolaydır. Kesinlikle. Ve her şeyin organize edilmesi daha sorunsuz bir yolculuk sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Küçük detaylar büyük bir fark yaratabilir. Bu geziyi unutulmaz kılalım. Ders 14. Geri itmeyi yönetme. Tartışmalar sırasında işvereninizden gelen herhangi bir itirazla nasıl başa çıkıyorsunuz? Puanlarımı desteklemek için her zaman önceki başarılarımın somut örneklerini sunuyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Argümanlarınıza daha fazla ağırlık verir. Kesinlikle. Fikirleriniz için sağlam bir temele sahip olduğunuzu göstermek önemlidir. Ve bu tür konuşmalar sırasında nasıl sakin kalırsınız? Aktif olarak dinlemeye ve endişelerine düşünceli bir şekilde yanıt vermeye odaklanıyorum. Bu harika bir strateji. Yerinizde dururken gerilerine değer verdiğinizi gösterir. Evet, herhangi bir iş yerinde çok önemli olan saygılı bir diyaloğu teşvik eder. Yaklaşımınıza hayran kaldım. Kariyerinde herkese gerçekten fayda sağlayabilecek bir beceridir. Ders 15. Proje planlama. Bu kulağa uygulanabilir geliyor. Bu bütçeyi aşmadığımızdan emin olacağım. Bunun için minnettarım. Mali durumumuzu kontrol altında tutmak her zaman iyidir. Kesinlikle. Önceden planlama proje boyunca yolda kalmamıza yardımcı olacaktır. Başlamadan önce başka konuları tartışmamız gerektiğini düşünüyor musun? Evet, bence herkesi uyumlu tutmak için ana hedeflerimizi özetlemeliyiz. Harika fikir. Net hedefler çabalarımızı gerçekten etkili bir şekilde yönlendirebilir. Düzenli kontroller de ilerlememizi izlememize yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Süreç boyunca bağlantıda kalmak çok önemlidir. Her şeyin bir araya geldiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 16. Sanatsal ifadeler. Avrupalı sanatçıların yerli Amerikalıların çizimlerini ve resimlerini gördünüz mü? Evet, büyüleyicidirler. Farklı bakış açılarının kültürü nasıl yakalayabileceği inanılmaz. Kesinlikle. Bu sanatçılar hiç gerçek bir Kızılderili topluluğu görmemişlerdi. Ancak çalışmaları çok etkili. Sanatta hayal gücünün ve yorumlamanın gücünü gerçekten vurgular. Kesinlikle. Sanatın farklı dünyalar arasında nasıl bir köprü kurabileceğini düşünmenizi sağlar. Ve bu sanat eserlerinin sanatçıların bu kültür hakkındaki anlayışını nasıl yansıttığını görmek ilginç. Evet, her parça sanatçının bakış açısıyla şekillendirilen kendi hikayesini anlatıyor. Sanat, insanları zaman ve mekanda birbirine bağlamanın gerçekten eşsiz bir yoluna sahiptir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. İnsan deneyiminin güzel bir ifadesidir. Ders 17. Olağanüstü beceriler. Klepto'nun becerileri olağanüstü. Bu duyguya tamamen katılıyorum. Evet, yeteneği gerçekten dikkat çekici ve pek çok insanda yankı uyandırıyor. Müziğinin hayatlara bu kadar derin şekillerde dokunabildiğini bilmek harika. Kesinlikle. Müziğin bizi duygusal olarak bağlamak için inanılmaz bir gücü var. Ve farklı türlere harmanlama yeteneği çalışmalarını daha da büyüleyici kılıyor. Kesinlikle. Sesini dinleyiciler için taze ve heyecan verici tutar.
Yıllar içinde bir sanatçı olarak nasıl gelişmeye devam ettiğini seviyorum. Evet, birinin zanaatında alakalı ve yenilikçi kaldığını görmek ilham verici. Müziğe olan bağlılığı hepimizin hayran olabileceği bir şey. Ders 18. Fitness eğlencesi. Bilirsin, spor salonumuzda koşu bandı ve sabit bisikletler de dahil olmak üzere etkileyici bir ekipman çeşitliliği var. Bu harika. Farklı seçeneklere sahip olmak, motive kalmayı ve antrenmanları karıştırmayı kolaylaştırır. Kesinlikle. Ayrıca kas geliştirmek için gerekli olan kuvvet antrenmanı için de ağırlıklarımız var. Ve yoga alanını unutma. Germe ve rahatlama için mükemmel bir alandır. Kesinlikle. Yoga gerçekten esnekliği artırmaya ve stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Tek bir yerde bu kadar dengeli bir fitness rutinine sahip olmamızı seviyorum. Kardiyo, güç veya farkındalık isteğin kesinlikle herkesin tercihlerine hitap eder. Ve bu, insanların fitness hedeflerine bağlı kalmalarını daha olası kılar. Evet, çeşitlilik, işleri ilginç ve eğlenceli tutmanın anahtarıdır. Ders 19. Herkes için ilerleme. Ülkemizde eğitim ve sağlık gibi alanlarda ilerleme görmenin harika olacağına inanıyorum. Tamamen katılıyorum. Eğitim, daha parlak bir geleceğin temelidir ve iyileştirmeler esastır. Evet ve daha iyi sağlık hizmetleri herkes için yaşam kalitesini gerçekten artırabilir. Kesinlikle. İyi eğitimli bir nüfus daha fazla yeniliğe ve ekonomik büyümeye yol açabilir. Bu değişikliklerin topluluklarımızı nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini düşünmek ilham verici. Kesinlikle. Eğitim ve sağlığa yatırım yapmak ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Ve herkesin bu iyileştirmeleri savunmaya dahil olması önemlidir. Kesinlikle. Kolektif çabalar hepimize fayda sağlayacak önemli değişikliklere yol açabilir. Bu gelişmelerin gerçeğe dönüştü bir gelecek umut edelim. Ders 20. Değişen zamanlar. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde rezerv sistemi bir dizi zorlukla karşılaştı. Bu doğru. Birçok alanda önemli bir değişim ve kargaşa dönemiydi. Evet, etkinliğini ve istikrarını test eden ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldı. Ve bu zorluklar, sistemin nasıl reform yapılacağı konusunda önemli tartışmalara yol açtı. Kesinlikle. İnsanlar modernleşme ve uyarlanabilirlik ihtiyacını fark etmeye başladılar. Tarihsel olayların mevcut sistemlerimizi ve politikalarımızı nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Evet, geçmişi anlamak geleceği daha etkili bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olur. Ayrıca bize daha iyi çözümler üretmek için geçmiş hatalardan öğrenmenin önemini hatırlatıyor. Kesinlikle. Dikkat edersek tarihin bize değerli dersler öğretmenin bir yolu vardır. Ders 21. Seyahat sürprizleri. Seyahat etmek böyle bir macera olabilir, ancak bazen öngörülemeyen durumlar olabilir. Bu çok doğru. Bu beklenmedik anlar sinir bozucu olabilir veya unutulmaz deneyimlere yol açabilir. Evet, bir zamanlar yeni bir şehirde kaybolduğumu hatırlıyorum ki bu oldukça macera oldu. İlişki kurabilirim. Bazen kaybolmak, alışılmışın dışında gizli mücevherleri keşfetmeye yol açar. Kesinlikle. Her şey bu durumlara nasıl yaklaştığımıza ilgili değil mi?
Evet, beklenmeyenleri kucaklamak seyahati daha heyecan verici ve zenginleştirici hale getirebilir. Ve bize alışılmadık ortamlarda uyarlanabilir ve becerikli olmayı öğretir. Kesinlikle. Her yolculuk, planladığımız gibi olmasa bile yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsattır. Seyahatin güzelliği budur. Her deneyim yolculuğumuza katkıda bulunur. Ders 22. Akıllı alışveriş. Pek değil, herhangi bir satın alma yapmadan önce her zaman yorumları okurum. Bu akıllıca bir strateji. İncelemeleri okumak, bilinçli kararlar vermenize gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle taahhütte bulunmadan önce bir ürünün artılarını ve eksilerini anlamamı sağlar. Ve başkalarının öğe ile neler yaşadığını bilmek güven verici. Evet, müşteri geri bildirimlerinin dikkate almamış olabileceğim şeyleri vurgulayabileceğini görüyorum. Kesinlikle. Sizi daha sonra potansiyel hayal kırıklıklarından kurtarır. Ayrıca daha kaliteli ürünler seçme konusundaki güvenimi gerçekten artırabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Yorumlar, herhangi bir müşteri için değerli bir kaynaktır. Satın alımlarımızdan memnuniyet sağlamada gerçekten bir fark yaratabilirler. Ders 23. Rezervasyon detayları. Evet, sorun değil. Saat 8'de uyandırma çağrısı da verebilir misiniz? Bu iyi bir plan gibi geliyor. Seyahat ederken bir hatırlatıcı olması her zaman yararlıdır. Kesinlikle. Fazla uyumamamızı ve güne zamanında başlayabilmemizi sağlar. Artı, planlanmış bir uyandırma çağrısına sahip olmak biraz baskıyı azaltır. Kesinlikle. Yoğun bir güzergahımız olduğunda endişelenmemiz gereken bir şey daha az. Ve biz yokken zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemize yardımcı olur. Evet, yolculuk için planladığımız her şeyi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Güne sorunsuz bir başlangıç yapmak, kesinlikle olumlu bir ton oluşturacaktır. İleride heyecan verici bir macera. Ders 24. Fırın önerileri. Kasabada iyi bir fırın için öneriler arıyordum. Şehir merkezinde herkesin hayran kaldığı güzel bir fırın var. Gerçekten mi? Bu kadar özel olan ne? Tek kelimeyle lezzetli olan taze hamur işleri ve zanaatkar ekmekleriyle tanınırlar. Kulağa cazip geliyor. Kahvemle güzel bir hamur işi seviyorum. Kesinlikle keyif alacaksınız. Aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli seçenekler var. Önerinizi takdir ediyorum. Bu hafta sonu kontrol etmem gerekecek. Pişman olmayacaksın. Rahatlamak ve şımartmak için harika bir yer. İkramlarını denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 25. Kahramanlık eylemleri. Polisten ödül alan çocuğu duydun mu? Evet, yaptım. Adam çocuğun cesur eylemlerinden dolayı bir kahraman olduğunu söyledi. Gençlerin topluluklarında böylesine bir fark yaratması inanılmaz. Kesinlikle. Hızlı düşünmesi ve cesareti tanınmayı hak ediyor. Gerçekten herkesin kahraman olabileceğini gösteriyor. Yaşına bakılmaksızın. Evet ve başkalarına zor durumlarda cesurca davranmaları için ilham verir. Umarım bunun gibi daha fazla hikaye insanları gerektiğinde adım atmaya teşvik eder. Kesinlikle. Nezaket ve cesaretin gücünün bir hatırlatıcısıdır.
Kahramanlar her şekil ve boyutta gelir ve bu çocuk mükemmel bir örnek. Ders 26. Yatma zamanı ritüelleri. Yatmadan önce her gece birlikte dua ediyoruz. Bu güzel bir gelenek. Uyumadan önce bir huzur duygusu getirmelidir. Evet, günü düşünmek ve minnettarlığınızı ifade etmek için güzel bir yol. Ve yataklarımıza girdikten sonra, kardeşim ve ben birbirimizle bir süre konuşuyoruz. Kulağa harika geliyor. Gece geç saatlerde yapılan sohbetler çok anlamlı olabilir. Kesinlikle. Düşüncelerimizi ve hayallerimizi paylaşmak için bir fırsat. Artı, kardeşler arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Kesinlikle. Bu anlar kalıcı anılar yaratan şeydir. Yatma vakti konuşmalarına değer veriyorum. Beni aileme daha yakın hissettiriyorlar. Ders 27. Alışverişin temelleri. Genellikle yerel marketten süt ürünleri, et ve taze sebzeler alırım. Bu iyi bir plan gibi geliyor. Bu ürünler için alışveriş yapmak için favori bir yeriniz var mı? Evet, yakınlarda tüm ihtiyaçlarım için mükemmel kalite ve çeşitlilik sunan bir pazar var. Bu harika. Taze malzemeler yemek pişirmede gerçekten bir fark yaratır. Kesinlikle. En taze ürünleri seçmeyi ve en iyi et parçalarını almayı seviyorum. Kaliteli yiyeceklere sahip olmanızı sağlarken yerel mağazaları desteklemek harika. Kesinlikle. Artı, oradaki personel her zaman yardımsever ve arkadaş canlısıdır. Bu da deneyime katkıda bulunur. Düzenli olarak alışveriş yaparken bu önemlidir. İyi hizmet büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. Bir müşteri olarak tanındığınız ve takdir edildiğiniz bir yere sahip olmak iyi hissettiriyor. Ders 28. İşbirlikçi hedefler. Karşılıklı hedeflerimizi ve etkili bir şekilde nasıl işbirliği yapabileceğimizi tartışarak başlayalım. Bu başlamak için verimli bir yol gibi geliyor. Sizce ana hedeflerimiz ne olmalı? Net sonuçlara odaklanmanın proje boyunca uyumlu kalmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Belirli hedefler belirlemek çabalarımıza rehberlik edecek ve herkesi motive edecektir. Ve son teslim tarihlerimizi karşıladığımızdan emin olmak için ikimizin de zaman çizelgesi üzerinde anlaşmamız çok önemlidir. Evet, iyi yapılandırılmış bir zaman çizelgesi ilerlememizi izlememize ve gerekirse ayarlamamıza yardımcı olabilir. Bu konuda aynı sayfada olduğumuza sevindim. İletişim başarımızın anahtarı olacaktır. Kesinlikle. Düzenli kontroller, bağlantıda kalmamıza ve herhangi bir zorluğu çözmemize yardımcı olacaktır. Birlikte çalışmayı ve harika sonuçlar elde etmeyi dört gözle bekliyorum. Ders 29. Organik seçimler. Yemeklerimiz için organik ürünler seçmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun harika bir seçim olduğuna inanıyorum. Organik gıdalar genellikle çevre için daha sağlıklı ve daha iyidir. Kesinlikle. Sağlığımız için faydalı olan zararlı böcek ilaçları olmadan yetiştirilirler. Ayrıca, organik tarım uygulamalarını desteklemek, sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Hem sağlığımız hem de gezegen için kazan kazan durumu. Ayrıca organik ürünlerin daha zengin tatlara sahip olma eğiliminde olduğunu da seviyorum. Evet, tadı genellikle üstündür ve yemeklerimizi daha da keyifli hale getirir. Ben bunun yanındayım. Mümkün olduğunca organik seçmeyi alışkanlık haline getirelim. Harika fikir. Birlikte daha fazla organik seçeneği keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
Ders 30. Formda kalmak. Evet, evde egzersiz yapmanın mülkünüzü terk etmeden formda kalmanın harika bir yolu olduğunu duydum. Bu doğru. İnanılmaz derecede kullanışlıdır ve egzersiz programlamada esneklik sağlar. Kesinlikle. Gününüze uygun olduğunda egzersiz yapabilirsiniz. Bu da büyük bir avantajdır. Artı, günümüzde ev egzersizleri için çok fazla çevrimiçi kaynak var. Doğru. Yogadan kuvvet antrenmanına kadar herkes için bir şeyler var. Ve yoğunluğu kendi fitness seviyenize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, rutininizi kişiselleştirmek onu daha eğlenceli ve etkili hale getirir. Sanırım bu hafta evde yeni egzersizler deneyebilirim. Kura harika bir plan gibi geliyor. Birbirimizi aktif kalmaları için motive edelim. Ders 31. Gelecekteki konuşmalar. Bir sonraki TV şovu sohbetimizi gerçekten dört gözle bekliyorum. Her zaman çok eğlenceli. Ben de. En sevdiğimiz şovları tartışmayı ve en son bölümler hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmayı seviyorum. Kesinlikle. İkimizin de zevk aldığı bir şey üzerinde bağ kurmanın harika bir yolu. Ve karakterler ve hikayeler hakkında farklı bakış açıları duymak ilginç. Kesinlikle. Sohbetlerimiz her zaman masaya yeni içgörüler ve fikirler getirir. Daha sonra birlikte hangi yeni şovlara dalabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Burada da aynı. Yeni favorileri keşfetmek ve bunları birbirleriyle paylaşmak heyecan verici. Yakında bir sonraki sohbetimiz için bir tarih belirlediğimizden emin olalım. Kesinlikle. Bunu dört gözle bekleyeceğim. Ders 32. Toplu taşıma. Evet, yerel otobüs sisteminin uygun olduğunu duydum. Deneyebiliriz. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Bizi park etme zahmetinden kesinlikle kurtaracaktır. Kesinlikle. Ayrıca sürüş stresi olmadan bölgeyi keşfetmek için bir fırsat. Buna bayılıyorum. Ayrıca yolculuğumuzda yeni insanlarla tanışmanın eğlenceli bir yolu olabilir. Kesinlikle. Toplu taşıma genellikle farklı bir grup insanı bir araya getirir. Ve genellikle her yerde araba sürmekten daha çevre dostudur. Evet, bu büyük bir artı. Gitmeden önce otobüs tarifelerine bakmalıyız. Harika düşünce. Rotamızı planlayalım ve maceramızdan en iyi şekilde yararlanalım. Otobüsün bizi nereye götürdüğünü görmek için heyecanlıyım. Ders 33. Gazete içgörüleri. Yerel gazetenin haberlerle ilgili görüşleri içeren bazı sayfalar da içerdiğini fark ettim. Bu ilginç. Görüş parçaları güncel konular hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Kesinlikle. Genellikle eleştirel düşünmeyi teşvik eden farklı bakış açıları sunarlar. Gazeteciliğin bu yönünü takdir ediyorum. Haberciliğe derinlik katıyor. Ayrıca topluluğun bakış açıları ve endişeleriyle etkileşim kurmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Çeşitli görüşleri okumak anlayışımızı genişletmeye yardımcı olabilir. Düşüncelerini duymak için bu makaleleri arkadaşlarımla tartışmaktan her zaman zevk alırım. Evet, ilginç sohbetler ve tartışmalar tetikler. Bazılarını birlikte okumaya ve fikirlerimizi paylaşmaya dikkat edelim. Ders 34. Sağlıklı seçimler.
Amerika'da bir söz vardır. Sadece uyuşturucuya hayır deyin. İyi bir söz ama sanırım buna ekleyeceğim. Bu doğru. Güçlü bir mesaj olsa da, genel sağlığı geliştirmek de aynı derecede önemlidir. Kesinlikle. Sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek birçok sorunu ortaya çıkmadan önleyebilir. Tamamen katılıyorum. Gençlere beslenme ve zindelik hakkında bilgi vermek fark yaratabilir. Evet, sağlıklı bir yaşam tarzı için bir temel oluşturmakla ilgili. Seçimler hakkında açık tartışmalar yapmak, bireyleri bilinçli kararlar vermeleri için güçlendirebilir. Kesinlikle. Bu seçimler için destekleyici bir ortam yaratmak çok önemlidir. Eğitim ve farkındalık yoluyla olumlu bir etki yaratabileceğimize inanıyorum. Topluluğumuzda sağlıklı yaşamı savunmaya devam edelim. Ders 35. Kamp ekipmanları. Sanırım bu hafta sonu kamp pişirme kaplarında iyi fırsatları olup olmadığını da kontrol edebiliriz. Bu harika bir fikir. Doğru donanıma sahip olmak kamp deneyimimizi çok daha keyifli hale getirebilir. Kesinlikle. İyi tencere biz doğadayken yemeklerimizi gerçekten güzelleştirebilir. Ayrıca, özellikle kamp ateşinde, açık havada yemek pişirmek eğlencelidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Hazırladığımız her şeye eşsiz bir lezzet katıyor. Ve ateşin etrafında toplanmak için harika bir atmosfer yaratır. Evet, arkadaşlarınızla yemek paylaşmak kampın en iyi kısımlarından biridir. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapalım. Mükemmel. Kamp maceramızı bekleyemem. Ders 36. Açık hava maceraları. Bu iyi bir tavsiye. Her zamanki etkinliklerin yanı sıra başka hangi açık hava etkinliklerinden hoşlanıyorsunuz? Yürüyüş yapmayı ve doğa parkurlarını keşfetmeyi seviyorum. Aktif kalmanın ve açık havanın tadını çıkarmanın harika bir yolu. Yürüyüş harika. Güzel manzaraları deneyimlemenizi ve zihninizi temizlemenizi sağlar. Kesinlikle. Ayrıca bisiklete binmeyi de seviyorum. Biraz egzersiz yaparken yeni yerler görmenin eğlenceli bir yolu. Evet, bisiklet sürmek heyecan verici olabilir. Özellikle gizli yolları veya doğa rotaları keşfettiğinizde. Ve kanoyu unutmayalım. Suda olmak inanılmaz derecede huzurlu olabilir. Kesinlikle. Doğayla bağlantı kurmanın ve günlük streslerden kurtulmanın harika bir yolu. Sonunda, açık hava etkinlikleri sadece bizi formda tutmakla kalmaz. Aynı zamanda macera ve rahatlama fırsatları da sağlar. Evet ve etrafımızdaki dünyanın güzelliğini takdir etmemize izin veriyorlar.